Herkese merhabalar. Nasılsınız efendim? Umarım sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir. Keyifleriniz, moralleriniz dilerim ki yerindedir. Umarım her şey yolunda gidiyordur. Bu videoda fazlasıyla spoilerlı konuşacağız arkadaşlar. O yüzden ben diziyi hala izlemedim, spoiler yemek istemiyorum diyorsanız üzgünüm, bu videoyu isterseniz daha sonra izleyebilirsiniz elbette. Eğer ben spoiler yemekten hoşlanıyorum, spoiler yiyince ben kendimi güvende hissediyorum diyenlerdenseniz o zaman buyurun size Squid Game videosu. Son yıllarda Kore yapımlarına yönelik oldukça yükselen bir ilgi var. Bu dizi öncesinde en yakın tarihli, en akılda kalan yapım Parazit filmi. O da gayet güzel filmdi. Eğer hala izlemediyseniz tavsiye ederim. Arkadaşlar, Squid Game'i hem bir sohbet havasında hem de dizide dikkatimi çeken bazı mantık hataları üzerine değerlendireceğim. Bazı atladığım, unuttuğum noktalar olabilir tabi. Dilerseniz yorum kısmında sizler de diziye dair yorumlarınızı dile getirebilirsiniz. Şimdi Squid Game dizisi son haftalarda bayağı popüler oldu ve popülerliğini sürdürmeye devam ediyor. Her yerde karşımıza çıkıyor, herkesin dilinde Squid Game. Diziyi henüz izlememiş insanlar da ister istemez diziyi bu kadar fazla görünce ön yargı oluşmaya başlayan insanlar görüyorum. Açıkçası diziye başlamadan önce ön yargılarımı her ne kadar dizginlemeye çalışsam da bu diziden soğuma hissi bende de ister istemez biraz oluştu. İzledim, bitirdim. Evet, hoşuma giden, sevdiğim, akıcı ilerleyen güzel bir diziydi benim için. Ama mükemmel, harika, kesinlikle izlenmeli diyeceğimiz kusursuz bir dizi değil. İzledikten sonra bunu net bir şekilde anlıyorsunuz. Netflix'in yaptığı düşük kalitede tuhaf yapımlar sonrasında Squid Game, evet, daha izlenesi, akıcı, izleyiciyi sıkmadan güzel bir seyir zevki sunuyor. Yani o kadar kalbimizin derinliklerini işleyecek, unutulmayacak bir dizi değil bence. İzleyecek arkadaşlar eğer hala aramızdaysa beklentilerini ona göre ayarlasınlar, aşırı gaza gelmesinler derim. Bir de farkında mısınız? Her dönem çok fazla popüler olan bir film, dizi veya başka ilgi çekici bir içerik olabiliyor. Bunların birçoğu o heyecan dönemi sonrası unutulup giderken bazıları gerçekten o hissettirdiği duyguları yıllarca kalbimizde yaşatıyor. Squid Game bunlardan hangisi olacak sizce? Açıkçası şunu da belirtmem gerekiyor ki dizi aşırı derecede şiddet, bayağı ağır, rahatsız edici görüntüler içeren sert bir dizi. Yaşı küçük olmasına rağmen dizi izleyen çok fazla insan görüyorum. Dikkat etmekte yarar var. Yaşı küçük olan, hala izlemeyen dostlarımıza pek tavsiye etmiyorum açıkçası. Şimdi dizimiz ilk bölümüyle açılışını yavaş bir şekilde yapıyor ve bu yavaş açılış yapmasının da bir nedeni var aslında. Dizimizin ana karakteri böyle yaşlı, annesinin kartını alıp gizli gizli annesinden para koparan, iyi bir aile babası olamamış, vurdum duymaz bir karakter izlenimi veriyor bizlere. Hayatı dibe çökmüş, borç alıp borcunu ödeyemeyen, mafyaların peşinde olduğu kötü bir hayat yaşıyor. Evet, şimdi baktığında klişe gibi bir hikayeyle başlıyor. Yapımcılar açılışı yavaş yapıyorlar çünkü bizleri olayların ortasına atmadan o karakterle empati kurmamızı istiyorlar. Birçok yapımda gözlemlersiniz. Film, dizi, oyun gibi içeriklerde karakterlerle bağ kurabilmek, empati kurabilmek o içeriği tüketen insanlara ekstra duygular, hisler uyandırır. Etkileyiciliği arttırır, yani anlatabiliyor muyum? Ne anımsattı bu dizi size? Bana ilk olarak bayağı Açlık Oyunları film serisini anımsattı. Bunu Condemned gibi farklı yapımlarla da örneklendirebiliriz tabi. Başka sizin aklınıza gelen yapımlar da vardır eminim. Neyse, konumuzdan çok sapmadan konumuza dönelim. Squid Game oyunu temelde neyi ifade ediyor? Zengin insanların yaşadığını hissetmek, eğlenmek üzerine tasarlanmış bir oyun. Bir tarafta zengin insanlar var. Sırf eğlence için resmen sadistçe bir oyun izliyorlar. Diğer tarafta ise bu oyuna katılan, hayatları dibe vurmuş fakir insanlar var. Ve dizide asıl fakir insanlar üzerine gidiliyor ve güzel dramatize edilmiş olaylar, konular yer alıyor dizide. Diziye hoş detaylar yerleştirilmiş. Pek dikkat etmeyince gözden kaçan detaylar olabiliyor. Mesela sonradan dikkatimi çeken bir detay ise oyuncuların kaldığı salonda duvarlara resim tarzı semboller yerleştirilmiş. Ve bu semboller Squid Game oyununda oynanacak oyunlara çok net bir şekilde ipuçları veriyor. Bu semboller başından beri gözümüzün önündeyken birçoğumuzun fark etmeme nedeni de ilk oyunlarda bir sürü oyuncu ranza yatakları olmasından kaynaklı. Bölümler ilerledikçe oyuncu sayısı azaldığı için daha fark edilir hale geliyor. Ama yine de gözden kaçıranlar olmuştur herhalde. Vay be, ilginç değil mi? Yani diziyi ilk izlerken o heyecan ile gözden kaçabiliyor bazı detaylar. Dikkat edilince diziye güzel ince detaylar yerleştirilmiş durumda. Şimdi bu Squid Game oyunlarının temeli Kore'de çocukların sokaklarda oynadıkları nostaljik sokak oyunlarını içeriyor. Yani sadece Kore'deki çocuk oyunları demeyelim de aslında dünya genelinde de benzer oynanan çocuk oyunları var tabi. Acımasızlıklarla dolu bir oyun ve oyunlar ilerledikçe de daha tehlikeli bir hal alıyor. Hayatın tehlikede. Ya sen öleceksin ya başkaları. Kendi canını kurtarmak için acımasızca birbirlerini öldürenler, tuzak kuranlar derken bir yandan da insani duygular giriyor araya. İnsanlığını sorguladığın, önemli kararlar vermen gereken anlar yaşıyorsun. Orada tanıştığın insanları daha önce görmemişsin ama her şeye rağmen hatalar yapmış, buraya çaresizlikten düşen insanlarla da karşılaşıyorsun. O aranızda kurulan bağ ile bir yandan dostların haline geliyor. Dedim ya, oyunlar ilerledikçe bambaşka bir hal alıyor gerçekten. Empati kurduğunuzda izleyici olarak karmaşık duygular içerisine giriyorsunuz. Bu oyunu başarıyla tamamlayabilirsen de büyük bir para ödülü oyunu bitiren
gösteren oyuncuları bekliyor. Tam tamına 45 milyon won. Yani biz Türk lirasıyla 354 milyon TL yapıyor. Ben bu videoyu hazırlarken öyleydi en azından. Kur güncellemesi olmuştur, değişmiştir, orasını bilmem. Şimdi buradaki görevli kişileri de şu şekilde bir kostüm içerisinde görüyoruz. Fazlasıyla La Casa de Papel'i anımsattı değil mi? Herhalde birçoğumuz aynı fikirdeyizdir bu konuda. Yüz maskesi olarak da belli ki PlayStation sever yapımcılar biz bunlara üçgen, kare, yuvarlak ekleyelim, yaratıcılığımızı konuşturalım demişler. Hani dizinin teması oyun ya. Oyun oynuyoruz bir yandan. Nereden geldi aklınıza hayret doğrusu. Şaka bir yana bu maskelerin ilham alındığı başka bir yön de var tabii ki. Yapımcı bu maskelerin karıncalardan ilham aldıklarını dile getirmiş. Yani o maske üzerinde olan semboller aslında rütbeleri temsil ediyormuş. Ve maskelere dikkatli baktığımızda da aslında bunu gayet doğrular nitelikte karınca yüzlerine benzer şekilde tasarlandıklarını görüyoruz. İlk oyunumuza bakalım. Bu oyunu etkileyici kılan nokta yarışmacılarımız bu oyunların sıradan bir çocuk oyunu olmadığını, burada insanların ölebildiğini, hepsinin hayatlarının tehlikede olduğunu öğreniyor. Oynaması basit duran bir oyun. Kamera oyunculara bakmıyorken hareket ederek karşı taraftaki çizgiye ulaşmaya çalışıyorlar. Ve burada birçoğumuzun fark edemediği bir detay daha varmış. Kameranın sensörleri her oyuncuyu algılarken dikkat edin. Bu yaşlı amcamızı kamera es geçiyor, algılamıyor. Büyük bir ipucu gözlerimizin önündeymiş aslında. Ama o dizinin ilk heyecanıyla birçoğumuz bunu fark etmemişiz. Yani dizi ilgi çekici gibi başlıyor ama bir süre sonra o merak unsurları yok olmaya başlıyor. Şöyle ki yani ilk oyunu gördüğünüzde izleyici olarak oha lan neler oluyor, nasıl bir manyaklık bu moduna giriyorsunuz, tamam mı? Ama sonradan olaylar yarışmacıların işlerini ekstra zorlaştıralım, üstlerine boss savaşı atalım gibi bir duruma dönüyor. Mesela gece yarışmacılar arasında büyük ölüm savaşı çıkan bölümü hatırlayın. Bunun öncesinde gece böyle bir şey olması için zemin hazırlıyor oyunun sahipleri. Ne yapıyorsunuz lan, neyin kafası bu abi? Siz böyle bir oyun hazırlamışsınız, bundan keyif alacağız, eğlenmek istiyoruz diyorsunuz. Neden böyle ekstra bir çabaya giriyorsunuz? İlginç. Hayır yani içeriye kendi adamlarınızı mı soktunuz, parayı birlikte bölüşürüz diye mi düşündünüz? Onu sorgulatıyorlar insana. Zaten oyunlar hayatta kalma üzerine sen bir de ekstra ölüm savaşı çıkartıyorsun insanlar arasında. İkinci oyuna değinmek gerekirse Şeker Kalıbı isimli bir oyun. Yarışmacıların birçoğu ne olduğundan bir haber şekilde rastgele duvarda görünen şekillerden bir tanesini seçmek zorunda. O seçtiğin şekilleri de böyle iğne yardımıyla şeker kalıbından şeklini bozmadan süre bitene kadar çıkarmak zorundasın. Yoksa headshot'ı yiyorsun yani. Bu şekiller arasında da hele ki şemsiye şeklini seçtiysen %90 ihtimalle pamuğu tıkacaklar sana. Geçmiş olsun. Daha sonra bu başroldeki abimiz şemsiye şeklini seçince adamın eli ayağı titriyor tabi, ulan ben ne yaptım diye. Oyun süresi bitmeye yakın adam ölüm korkusundan bir şey keşfediyor. Ana diyor, bu erimiş sanki. Dur ben buna bir dil atayım. Adam orada zekasını kullanarak yalayarak kalıptan hasar vermeden çıkartmaya çalışıyor. Sonra bunu gören diğer yarışmacılar da önce ne yapıyor lan bu diye bakarken ana vallahi sen bir daha iyisin, aslansın koçum diyerek herkes yalamaya başlıyor ve oyun şeker yalamalı bir oyuna dönüşüyor. Nasıl anlattım, fena değildim değil mi? Dizideki polis karakterimize gelecek olursak. Bu polis kaybolan kardeşini aramak için bu gizli Squid Game oyunlarını düzenleyen kişilerin peşlerine takılıp takip ediyor. Ben izlerken acaba dedim ki bu polis karakteri nasıl bir ters köşe yapacaklar, nasıl bir tuzak kuracaklar, nasıl yakalanacak diye düşündüm. Derken gitti bir adamı etkisiz hale getirdi, maskesini taktı, içeriye sızdı. Vay arkadaş, bu kadar kolay mıydı içeriye girmek? Mesela arkadaşlar bir bölüm polis karakterimiz ipucu ararken dosyaların üzerinde 1999 tarihini görüyoruz. Yani açıkçası dizi ilk başlayıp bu oyun oynanmaya başlayınca sanki ilk defa oynanan bir oyunmuş gibi bir algı olmuştu bende. Bilmem siz de aynı şekilde düşündünüz mü? Ama bölümler ilerleyip yeni ipuçları ortaya çıkınca hiç de öyle olmadığını görüyoruz. 1999'dan beri belki bu tarihten de öncesinde bu Squid Game oyunları oynanmaya başlamış. Gerçekten ilginç ve ürkütücü. Böyle bir mekan kurmuşlar, o kadar zaman içinde buranın ortaya çıkmaması ilginç. Ayrıca yine bu sahnelerde polis karakter oyuncuların dosyalarını bulup incelerken 2020 tarihli dosyada numara sayısı 2'den başlıyor. Bir numara bu yaşlı amcamız orada görünmüyordu. Bu da bazılarımızın dikkatini çeken ve gözden kaçabilecek bir detaydı. Polis karakter demişken bu karakter kardeşini bulmak ve bu yaşanan olayları ortaya çıkarmak adına gizlice buraya sızıyor değil mi? Ve dizi izlerken dikkatimi çeken bir detay oldu. Adamda ne bitmek bilmez bir telefon bataryası varmış arkadaş diye düşündüm. Sonradan gördüm ki birçok kişi bu detaya takılmış gibi. Yani sonradan belki gece uyuduğu kişisel odasında mı şarj ediyor acaba diye düşündüm. Belki de öyle olabilir. Ayrıca dizide bazı olaylar biraz havada kalıyor gibi. Örneğin yine polis karakterimiz gizlice oraya girdi. Günlerce orada kendini gizledi. İpuçları topladı. Araştırmalar yaptı falan. Yani olay tam bir yere varmadan apar topar sonuçlanmış gibi oldu. Belki de o karakter hala ölmedi. Bu da bir soru işareti aslında. Üçüncü ve dördüncü oyundan bahsetmek gerekirse. Üçüncü oyun halat çekme oyunu. Açıkçası tam güce dayalı bir oyun. Ve burada bir adaletsizlik olduğunu düşünüyorum. Bize şunun mesajını veriyorlardı. Burası dış dünyadan çok farklı. Burada herkes eşit.
Adalet var bu oyunlarda. Arkadaş kadınlar var, yaşlı bir adam var. Ne yapsın bu insanlar? Sen bunları en baştan hazır olun size pamutlayacağız diyorsun resmen. Neyse efendim bu oyunu çok uzatmayalım. Yaşlı amcamızın ipi çekerken geriye yaslanın falan taktikleriyle paçayı kurtarıyor bizim ana oyuncular. Dördüncü oyunumuz misket oyunu. Bu oyunda önce kendinize bir eş seçin, ikili gruplara ayrılın diyorlar. Tabi önce herkes birbirine bak seninle güçlerimizi birleştirirsek güzel takım oluruz. Kurtuluruz buradan diye birbiriyle konuşuyor. Sonra oyunun detayını bir açıklıyorlar ki burada misket oynayacaksınız, teke tek vs atacaksınız, kaybeden de headshot'ı yiyecek. Tabi böyle anlatıyorum da dizinin en duygusal, dram içeren bölümlerinden biriydi bence. Tam insanlığını sorgulayacağım bir oyun. Kendini mi kurtaracaksın yoksa ne pahasına olursa olsun karşındaki insanın vedasını mı izleyeceksin? Şimdi gelelim 5. oyuna. Bu oyunun en sonunda 4 kişi kalıyor. Ve en öndeki adam da daha öncesinde cam atölyesinde, cam şirketinde mi çalışmış ne öyle bir şey. Temperli camın o ışık yansıması kırılmasıyla fark edip ayırt edebiliyor bu abimiz. Daha sonrasında bunu izleyen zengin VIP takımı bu adam nasıl anlıyor böyle diye düşünmeye başlayınca adamın geçmişine hemen ekranda bir detaylı bakıyorlar ki cam şirketinde çalışmış geçmişte. Bunu nasıl fark edemedik diyorlar. Ve durum böyle olunca yönetici durun abiler hemen müdahale ediyorum deyip oyundaki ışıkları kapatıyor. Şimdi burada bir araya giriyorum. Ulan hani burası dış dünyadan farklıydı? Hani adalet, eşitlik vardı burada? Daha önceki güç gerektiren oyunlarda bir şey yok. Şimdi adam oyunda zekasını kullanıyor diye oyunun kuralını değiştiriyorsunuz. Açıkçası bu kısım çok garip geldi bana. Neyse efendim bu camcı abimiz ortam karanlık olunca artık temperli camı ayırt etmekte zorlanıyor haliyle. Oyunun bitmesine az kalmış tek bir cam var önlerinde. Bitirmek üzereler. Diyor ki üzerine atılacak herhangi bir şey var mı? Sesini dinlemem lazım. neyse abi misket çıkıyor bu abimizden. Alıyor bunu önündeki camlardan birine atıyor. Ve tam anlayamadım şimdi de diğer camın sesini dinlemem lazım. Diyor. Bir tane daha misket verir misiniz diyor. Tabii yok başka kalmadı. Ya arkadaş burada bir mantık hatası var. Senin üzerinde durduğun cam zaten temperli cam değil mi? Madem öyle üzerinde durduğun cama şöyle bir misketi tıklatırsın sesini dinlersin. Sonra karşındaki cama atarsın öyle değil mi? Bu sahnede bir sorgulayıcı yaklaşınca böyle bir mantık hatası gözüme çarptı. Bilmem sizlerin de dikkatini çekti mi? Ve bu 5. oyunun bitişinde bir slow motion sahnesi koymuşlar ki yok böyle bir şey arkadaş. Yapımcıların acelesi varmış herhalde. Devamını getiremeyince orayı böyle bir yavaşlatalım. Dizi süresi uzasın. Bu bölümü de böyle tamamlayalım demişler. Ne yaptın abi bitirdin mi bizim bölümü? Süre mi kısa kaldı? Ne kadar yavaşlattın? Tamam o zaman onu 30 yap yavaşlat. O kısmı da öyle izlesinler artık ne yapalım? Abicim tekrarını nasıl çekelim o kadar para harcadık o sahneye. Netflix zaten sıkıştırıyor pazartesi yetiştirmemiz lazım diziyi. Bak yengen o gün eve erken bekliyordu misafirler gelecekmiş kapatmak zorunda kaldık. Türk dizilerinde neler neler yapıyorlar oğlum bize mi bir şey diyecekler bırak o sahne öyle kalsın. Geldik 6. oyun final oyununa. Ya arkadaş son oyunumuz kalamar oyunu diyorlar. Başlıyorlar oynamaya ondan sonra teke tek vs atıyorlar. Olay ölüm savaşına dönüyor resmen. Bu ne anasını satayım? UFC yaptırıyorlar adamlara. Hayır madem eğlenceli bir şey izlemek istiyorsunuz SmackDown falan yaptırsaydınız adamlara ne bileyim. Final bölümünde bence diğer bölümlere göre oldukça düşüş yaşanmış. Olaylar pek bir yere bağlanmıyor, sizi pek tatmin etmiyor gibi. Benim için öyle oldu en azından. Mesela yöneticiyle olan son konuşmada da siz atsınız diyorlar. Yani büyük bir aşağılama var ortada. Fakir insanları insan yerine bile koymuyorlar düşünün. Siz onlar için sadece bir piyon, atsınız. Biri ölür başkası gelir. O kadar önemsiz onlar için. Ardına bakma Mecnun. Kader almaya mı geldi beni benden? Bunu bir daha sorma Mecnun. Neden at mı var arkamda? Son sahne olarak da diziye devam edebilme imkanı sunmak için çok net bir şekilde açık kapı bıraktılar arkadaşlar. Dizi zaten dünya çapında çok kısa bir süre içinde büyük bir popülerliğe ulaştı. Dizi izlerken şunu düşündüm. Başlayıp tadında biten bir dizi olur gibi geliyordu. Çok uzatmadan bitirseler de hoş olabilirdi. Yani tüm bu yaşanan olaylar sonucu dizi aynı şekilde ilerlemez tabi. Devamını görecek olursak son sahneden de anladığımız gibi bu olayları açığa çıkarma üstüne gidilecek gibi görünüyor. Tabi çok farklı özgün şaşırtacak bir konu koyabilirler mi ortaya? Bekleyip göreceğiz. İşin sonunda ben diziyi sevdim mi? Evet, hoşuma giden, akıcı ilerleyen güzel bir diziydi. Ama mükemmel, harika, inanılmaz gibi süslü cümlelerle anlatabileceğim kusursuz bir dizi değil ne yazık ki. Yani diziye karşı aşırı yükselenler olmuş. Dediğim gibi ben de sevdim ama takdir izleyicilerin tabi. Kişiden kişiye uyandırdığı hisler, duygular farklı olabilir. Evet sevgili arkadaşlar, Squid Game videomuzun sonuna geldik. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Elimden geldiğince detayına inmek istedim. Düşüncelerimi aktarmak istedim. Atladığım, unuttuğum belki bazı yerler olabilir. Sizler de diziye dair düşüncelerinizi, fikirlerinizi yorum kısmında aktarabilirsiniz. Beni izleyen güzel dostlarım, kanalıma abone olarak bana güzel desteklerinizi verebilir ve yeni gelecek güzel içeriklerimizden hemen haberdar olabilirsiniz ve beni de destekleyip çok mutlu edebilirsiniz. Ben Enes Gemci efendim. Farklı sohbetlerimizde, farklı içeriklerde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın diyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.